Dostlar merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldin. Nuray sen de hoş geldin. Kalina Moneva burada, Banu Kavaş, Eda Tepeli, Yıldız Çelik, Servin İşi Sağlam, Sevinç Aydın, selamlar. Akile merhaba, Milady de geldi, Nuray burada, Nimet Çalık burada, Gülseren. Merhaba arkadaşlar. Gelen arkadaşlar beğen yaparsa sevinirim. Gülseren de burada. Martinez de burada. Herkes burada. Evet, buyurun gelin arkadaşlar. Bir yandan haberlere bakıyorum. Evet, Yasemin Ergen'e boşandı. Yasemin Özilhan, ünlü Anadolu Endüstri Holding'in geliniydi biliyorsunuz. Türkiye'nin en zengin birkaç ailesinden birinin geliniydi Yasemin Ergen'e. Tuncay Özilhan, ünlü iş adamı sanayici Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'ın karısıydı. Evlilikleri dün bitti. Boşanma haberlerini yalanlamamışlardı ve dün boşandılar arkadaşlar. Bugün de Yasemin Hanım bir açıklama yaptı. O açıklamanın üzerinden şöyle bir geçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen hemen şimdi size o açıklamayı. Kamuoyunun bilgisine 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül tarihi itibariyle boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan ihanet ve aldatma içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım diyor. Bu açıklamayı Özilhan ailesi boşanan Yasemin Hanım'a yaptırmışlar. Gönül isterdi ki ortak bir açıklama yapsınlar ama İzzet Özilhan herhâlde kendisine bir boşanma açıklaması yapmayı yakıştıramadı ki, boşandığı hanımına "Sen imzanı at, sen açıklama yap." diye bu açıklamayı ona yaptırmış. Böyledir zaten bu aileler, bu büyük aileler, bu güçlü aileler, bu zengin aileler, varlıklı aileler böyledir. Kendileri hep geri planda kalmayı isterler. Hiç, ön plana, öne çıkmayı hiçbir zaman istemezler. İşte görüyorsunuz boşanma açıklamasında bile sanki kadın tek başına evliymiş gibi, sanki kadın bu 14 yıllık evlilikten tek başına sorumluymuş gibi, sanki boşanmayı gerçekleştiren tek başına kadınmış gibi açıklamayı da ona yaptırıyorlar. Bu yanlış. Benim gözümde bir yanlış burada. Yasemin Özilhan da, eee, hayır diyememiş ve açıklamayı yapmış. Yasemin Özilhan biliyorsunuz Doktorlar dizisinde çok yıldızı parlamıştı. İyi bir oyuncuydu. Zaten ekranda görüp tanımıştı. Rusya'da, Moskova'da, babasının şirketinde görevliyken kocası İzzet Özilhan onu Moskova'da Türk televizyonuna bakarken, Türkiye'den televizyona bakarken, onu görüyor ekranda ve "Bu kim?" diye
sorup soruşturuyor. Ona diyorlar ki, "Senin, hastanende çekiliyor o dizi." "Ya, öyle mi?" diyor. Türkiye'ye dönünce de gidiyor hastanede seti ziyaret ediyor, tanışıyor ve öylelikle, önce arkadaş, sonra sevgili, sonra da karı koca oluyorlar ve oyunculuğu bıraktırıyor aile. Eee, 2 tane evlatları oldu, pırıl pırıl, Allah bağışlasın ve iddialara göre de boşanmayla birlikte, Yasemin Hanım'a verilen, işte, kızlarıyla oturması için verilen evler, yazlık, kışlık, işte, arabalar, yardımcılar, şunlar bunlar, nafaka, tazminat hepsinin yaklaşık değerinin 500 milyon lira olduğu iddia ediliyor. 500 milyon liralık bir boşanma olduğu konuşuluyor kulislerde. Aile çok varlıklı olduktan sonra tabii ki kızların annesi üzülsün, eee, parasız olsun istenmez. Onlar için paranın, önemi yok. Önemli olan çocuklarının, geride kalan çocukların anneye veriliyor tabii, çocukların yaşı küçük. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde, eee, büyümeleri. Dediğim gibi Hande Erçel'in idolüydü oyuncu Yasemin Ergen'in, durumu. Kendisinin de, Hakan Sabancı'yla evlenip aynı şekilde mutlu bir yuva kurup, büyük bir sanayici aileye gelin gitmeyi, düşündüğü, hayal ettiği iddia edilirdi. O mümkün olmadı. Hakan Sabancı'yla, ayrıldılar ve onun, idolü olduğu ileri sürülen Yasemin Özilhan da, evliliğini en fazla, işte, 14 sene sürdürebildi. O da nihayetinde boşandı, boşanmak zorunda kaldı. Acaba oyunculuk mesleğini bırakmasaydım diye bir pişmanlık duyuyor mudur Yasemin Özilhan? Gerçi kendisi evlendikten sonra tekstil işine girdi. Kocasının verdiği imkânlarla, eee, bir marka yarattı, butikler açtı, ve paylaşımlar yapıyor sosyal medyada. Fenomen olarak da öne çıktı. Tanıtımlar yapıyor çeşitli markaların. Kendi işleri bu şekilde devam ediyor. Ve Hande Erçel için de deniliyor ki bu boşanmadan sonra, "Ya Hande Erçel sen iyi ki evlenmemişsin. Bak işte, yani sanayicinin oğluyla evlenenler sonunda, ayrılabiliyorlar da senin de başına gelebilirdi böyle bir şey. Sen ayaklarının üzerinde duran bir insansın. Bu şekilde hayatına devam ettirmen senin için en hayırlısı da." deniliyor arkadaşlar. Evet, şimdi dostlar, bir başka habere geçelim. Arzu Hanım günler sonra nihayet bir açıklama yaptı Hande Erçel'le ilgili. Günler sonra bir açıklama. Yani, Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'den ayrılması annesinin isteği miydi? Evliliğe izin vermeyen Arzu Hanım mıydı? Bu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Arzu Hanım Hande Erçel'i kıskanıyor muydu? Eee, Arzu Hanım'ın çok eleştirildiğini, eee, bu konuda olumsuz yorumlar yapıldığını biliyoruz ve Arzu Hanım bu yorumlara dayanamamış. "Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye diyebilirsiniz?" diyor Arzu Sabancı. "Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım ama o sırada çok üzücü bir haber alınca bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istiyorum." diyor. Şimdi yorumlarda evet, arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiçbir bağlantısı da olmadığı için bu herhâlde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile ama bu bile yanlış yorumlandı. Bir, bir paylaşım yapmıştı ya, Hande herkes tarafından sevilen
hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Veya madem bu kadar değer veriyorsun da niye ayrıldıktan sonra ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. O zaman el atsaydın duruma, barıştırsaydın, araya girseydin sen barışırlardı. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. He. Ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor bunun Türkçesi. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak. Ben yine kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim. Yani diyor ki biz bir şey yapmadık. Onlar kendi kendilerine karar verdiler. Ama biz müdahil de olmayız. Yani üzülmüş gibi yapıyor ilişki bittiği için. Hande için neler söylemiş bir daha bir bakalım mı ya? Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. Ya insan oğluna bu saydığı özelliklerden başka ne arar ki evleneceği kadında? Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı, bak yani işinde başarılı diyor, herkes tarafından seviliyor diyor, hem zarif diyor, zarif bir hanım, hem akıllı diyor, zeki, çok güzel değerleri olan, yani maneviyatı da kuvvetli. Yani toplum, içinde de, eee, çok güzel, öngörüleri olan, değerleri olan bir insan. Ayrılık kararı, değerli bir genç kız. Yani, Hande'yi burada çok ideal bir genç kadın olarak anlatıyor. Çok ideal birisi olarak anlatıyor her yönüyle. Her yönüyle ama. Bu da, Arzu Hanım da artık evlenme yaşına gelmiş bir genç adamın annesi, ve onların 3 yıldır ilişkisi vardı. Bir anne oğluna evlenebileceği kadında, oğluna seçeceği, oğlunun evlenmesini istediği kadında başka ne arar ki? İşte bütün güzel özellikleri saymışsın. Bu Hande'de var. O zaman onları barıştırsana, araya girsene. Niye girmiyorsun madem bu kadar mükemmel Hande Erçel? Yani bana bunu inandıramazsın Arzu Hanım. Yani burada senin Hande Erçel'den oğlunun ayrılmasıyla ilgili tamamen onların kararıydı, onlara bıraktım. Biz hiçbir şeye karışmadık, karışmayız da. Biz o çocuklarımızın evliliğine, özel hayatına karışmayız falan. Bunları bana anlatma bunları Arzu Hanım ya. Allah aşkına yapma ya. Burada yaz, istediğini yaz ama bana bunları anlatma. Ne olur yapma ya. Of ya. Of ya. Ben ne yaptım sana hayat demiş. Begonvillerim de çok güzel. Pembe pembe. Tarçı Bey! Niye üstüme geliyorsun? Hayat demiş. Ben sana ne yaptım? Arzu Hanım niye bize böyle yapıyorsun ya? Seni kimse olduğundan daha değişik göstermeye çalışmadı Arzu Hanım. Şimdi burada bakın, Yasemin Özilhan üstte, Hande Erçel altta. İkisi de estetikli ama estetik operasyonlar Yasemin Özilhan'ı öyle değiştirmiş ki arkadaşlar. Yani biraz daha zorlasa çirkinleşecekmiş adeta. Yani Hande Erçel'e ise nasıl yakışıyor değil mi estetik operasyonlar? Nasıl yakışmış? Onu çok daha güzelleştirmiş. Zaten güzel bir kızdı ama biraz topluydu yüzü filan. Ama estetik operasyonlarla ideal bir güzelliğe kavuşmuş. Yasemin Hanım ise şu hâlinden çok daha güzeldi ameliyat yaptırmadan evvel kendini. Onun estetiğe ihtiyacı yoktu aslında biliyor musunuz? Bu yanlışı %99 yapıyor kadınlar. Aynaya geçiyorlar, kendilerine bakıyorlar. Allah ben güzel değilim diyorlar. Hâlbuki çok güzel kadın. Ama kendisini beğenmiyor artık. Dışarıda gördüğü kadınları kıskanıyor. Dışarıda gördüğü adamların kendisine bakmadığını, diğer kadınlara baktığını zannediyor, kuruyor.
ve soluğu estetikçide alıyor. Bu psikolojik bir denge bozukluğu. Yani bu çok önemli bir sorun aslında kadınlar için. Zavallı güzel kadınlar kendilerini çirkinleştiriyorlar. Yani Yasemin Hanım, bence çok daha güzeldi estetik operasyon yaptırmadan evvel. Hande Erçel'e çok yakışmış. Çok yakışmış. Evet. Şöyle bir bakıyorum da evet. Dostlar buradasınız değil mi? Gitmediniz bir yere. Lütfen, beğen yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar ve abone olmadan izleyen dostlar da abone olurlarsa çok sevinirim, memnun olurum. Çiğdem Aslan Argun nasılsın? Onur'la konuşmadım. Onur'la konuşmadım. Onur, çok yoğun herhâlde. Ulaşamadım kendisine. Fatma kendilerini neden bu kadar çirkinleştiriyorlar? Vallahi Fatma hiç anlayamıyorum ben de ya. Dünyanın parasını veriyorlar biliyor musun? O kadar da fiyatları yükseldi ki bu estetik operasyonların. Yani kendi kendilerine yazık ediyorlar. Sadun Akıl, "Bilal abi bugün siz çok yakışıklısınız." diyor. Teşekkür ederim Sadun. Sağ ol. Hepiniz çok güzelsiniz. Çiğdem, Onur abiyle konuştum mu aynı soruyu gördüm bir daha. Beğen yaptınız mı? Beğenler, eee, neyse. Neyse dostlar, şöyle bir haberlere göz atıyorum. Evet, hype, ederseniz memnun olurum. Bir de hype etme var biliyorsunuz değil mi? Beğendiğiniz videoları beğen düğmesine dokunan her aboneye hype seçeneği gösteriliyor ve hype etmek ücretsiz. Bir para filan alınmıyor sizden. Lütfen videolarımı hype ederseniz sevinirim. Videolarım sizler hype ederseniz ve en çok hype edilen videolar arasına girerse skor tablosunda üstlere doğru tırmanıyor video. Bu işin de sırrı o. Dilek Şenyurt burada mı? Özel abonem Dilek Şenyurt ya da Şili'den Delfina'yı da sorayım. Delfina Dimasio burada mı? Özel Moldova'dan mı? Moldova. Peki Moldova diline çevirmiyordum ben. Rumenceye ve Rusçaya çeviriyordum. Belarusçaya çeviriyordum altyazılarda. Bundan sonra Moldova diline de çevireceğim. İsmini sökemiyorum çünkü, Kiril alfabesiyle yazmışsın. Moldova ülkenin adını Latin alfabesiyle yazmışsın. Hoş geldin. Sevda Gün yoğun bakımda olan kim? Gülşen Dönmez diyor ki hasta Bilal Bey. Hadi canım. Hadi canım ne yoğun bakımı yapma ya. Dün aradım İzmir'de hastanede miymiş Fatma? Dün telefonuma dönmedi. Yapma ya. Allah Allah. Neyse şarjı çok az arayacağım. Yayından hemen sonra arayacağım. Miray anneanne beni çok seviyor öyle mi? Fatma. Miray'ın anneannesi Fatma. Ben de siz takipçilerimi çok seviyorum. Fatma sevgiler size. Çiğdem Aslan Argun, Onur abi sizi çok seviyoruz. Onur abi en kısa zamanda güzel haberler verir inşallah diyor. İnşallah canım, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ay Yıldız eski haberi diyor Ay Yıldız o diyor ya. Fatma da diyor ki hastanedeymiş açıklama yaptılar. Çocuklar kafamı karıştırmayın ya ne olur ya. Ay bakacağım yayından sonra hemen arayacağım. Şimdi arayacaktım ama baktım çok düşük. Evet, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in dizisi pazar günü başlıyor. Çarpıntı. Kerem Bürsin'in Star TV'de yeni dizisi çatışmalı bir aşk, bir kalp, iki anne, tek sır. Lizge Cömert Aslı karakterini canlandıracak. Kerem Bürsin Aras karakterini canlandıracak. Ve Aslı kalp hastası, nakil için, kalp bekleyen bir hasta ve ona vefat eden bir genç kızın kalbi takılıyor. Kazada ölen bir kızın kalbi takılıyor, ve, olaylar. Kalp nakli, iki anne, sırlar ve duygusal çatışmalar. Sibel Taşçıoğlu da burada. Kızılcık Şerbeti'nden izlediğimiz ve çok beğendiğimiz, çok
oyunculuğunu çok sevdiğimiz Sibel Taşçıoğlu da burada Tülin karakterinde setten gelen bilgiler Sibel Taşçıoğlu'nun yine döktürdüğü, yine çok güzel bir oyunculuk sahnelediği, Lizge Cömert'i de çok başarılı buluyor setteki çalışanlar. Lizge Cömert'le Kerem Bürsin arasında bir ilişki olabilir mi diye soranlara cevabım Lizge Cömert'in zaten sevgilisi var arkadaşlar. Kerem Bürsin de benim çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir oyuncu. Kendisini oyunculuğa, mesleğine adamış bir insan. Merakla bekliyorum Çarpıntı dizisini. Eee, COVID'e yakalanmış diyor Serven İşsağlam. Çiğdem Aslan Orgun ben size attım diyor. Sevda Gün korona diyor. Peki arayacağım. Talihsizliğe bakın. Kerem'i çok severim ama asla seyretmeyeceğim diyor Sevcan Ersoy. Çünkü çok üzüldük. Bu da öyle olacak diyor. OGM'nin işi bu da. OGM Production'ın işi ama ben izleyeceğim. Evet, Melis İşiten Gökhan Çınar'ın YouTube programına katıldı. Sevdiğimiz oyuncudur kendisi. Uras Kaygılaroğlu'nun boşandığı eşidir. Kızının annesidir. Ne dedi biliyor musunuz bu YouTube programında? Dünyaya yine gelsem ve evlenmem gerekirse Uras Kaygılaroğlu ile evlenirim yine dedi. Allah Allah. O zaman niye boşandınız? Melis İşiten 2014'te evlenmişlerdi. 5 yıl evli kaldılar. 2019 yılında boşandılar. Kızları da var. Ada, dünya tatlısı. Neden boşandınız o zaman? Ama bunu anlayamıyorum işte ya. O zaman evlen yine Uraz'la. Uraz hala bekar. Çocuğunun babasıyla evlen. Yani ben bunu anlayamıyorum ya. Uraz ile boşandığımız dönemde yaşı benden çok ileri eski ünlülerden yardım lazım mı mesajları alıyordum dedi. Bunu geçenlerde yani bunu söyleyeli epey oldu da bu lafını söyleyeli. Yani kart çapkınlar peşine takılmış boşanma haberinden sonra. Yani ben bunu anlayamıyorum. Melis İşiten'i severim, beğenirim, oyunculuğunu da beğenirim, kendisini de beğenirim. Düzgün insandır. Ama Uras Kaygılaroğlu biraz yani eğlenmeyi çok sever, geceleri akmayı çok sever, kızlarla gezmeyi çok sever. Sever de sever. Biraz vurdum duymaz, biraz çapkın yani. Halit Yukay hatırlarsınız Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşıydı. Yatıyla kaza geçirmişti. Çok büyük bir yük gemisi çarpmıştı kendisine Marmara Denizi'nde ve haber alınamıyordu, bulunamıyordu. Denizin diplerinde en son tespit edilmişti. Cansız bedeni 68 metre derinlikte tespit edilmişti. 4 Ağustos bugün ayın kaçı? 4'ü. Bir ay geçti aradan ve bugün toprağa veriliyor. Denizden çıkarıldı dün. Cenazesi denizden çıkarıldı 68 metre derinlikten. Deniz Kuvvetleri'nin gemisinin çalışanları onların kullandığı teçhizatla, teknikle denizin 68 metre derinliğinden çıkarıldı. Otopsi yapıldı kendisine dün. Ve bugün İstanbul'da Karacaahmet mezarlığında toprağa veriliyor. Eşi Yunanlıymış. Başı sağ olsun. Allah sabır versin. 2 tane çocukları varmış. Bunları öğrendik. Sonradan hiç ortaya çıkmadılar eşi ve çocukları. Hala hiç bilinmiyorlar. İsimleri bile bilinmiyor. Allah sabır versin. Çok zor tabii. Kıvanç Tatlıtuğ ve Seda'nın soyadı neydi? Oyuncu Seda da yakın arkadaşıydı. Halit Yukay'ın ailece görüşüyorlardı. Seda ve kocası Ali Bey, Halit Yukay ve eşiyle de görüşüyorlardı. Allah rahmet eylesin. Zor. Kızılcık Şerbeti'nden Sıla Türkoğlu'nu beğeniyor musunuz?
Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa karakterine hayat veriyor Sıla Türkoğlu. Başarılı bir oyuncu değil mi? Ve reklam teklifi almıştı, kabul etmişti. $250.000. Bizim paramızla, Türk parasıyla 10 milyon liraya anlaşmıştı. Bir tekstil firması, bir kadın giyim firmasının reklamıydı ve reklam çekimleri İstanbul'da, Galata Port'ta yapıldı. Sıla Türkoğlu'nu neden tercih ettiniz reklam için diye sorulduğunda firma yetkilileri o enerjik ve çok doğal bir tarzı var dediler. Çok natür bir insan dediler ve de çok enerjik. Onun için tercih ettik kendisini dediler. Aynı zamanda tabii ki dostlar çok iyi bir oyuncu. Oyununu canlandırdığı karakteri gerçek olarak yansıtıyor ekrana. O yüzden de seviliyor, başarılı bir insan. Ya başınız sağ olsun, başımız sağ olsun. Moda dünyası yasta. Giorgio Armani İtalya'nın ve dünyanın en önemli modacılarından biri Giorgio Armani 91 yaşında vefat etti. Modern İtalyan stilinin simgesi Giorgio Armani sade ama çarpıcı tasarımlarıyla biliniyor. Yılda 2,3 milyar euro ciroya ulaşan dev bir moda imparatorluğu bıraktı arkasında. Giorgio Armani taksiratını Allah affetsin, toprağı bol olsun. Cumartesi ve pazar günü İtalya'da taziyeler kabul edilecek. Ailesi, yakınları ve çalışanları tarafından cenaze töreni de önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Armani bir dünya devi, prensipleriyle, çalışkanlığıyla, bütün üretimi tek tek takip etmesiyle, özellikle yeni kreasyonları çok iyi bir şekilde gözlemlemesiyle, işinin her detayıyla ilgilenmesiyle biliniyordu. 91 yaşında son zamanlarına kadar sağlıklı olduğu süre boyunca işinden hiç kopmadı. Hep takip etti işini. Ancak bir süredir de sağlık sorunları yaşıyordu. Dediğimiz gibi toprağı bol olsun. Mert Ramazan Demir'in madalyasını gördünüz mü dostlar? Mert Ramazan Demir'in madalyasını gördünüz mü dostlar? Mert Ramazan Demir ne başarılı bir çocuksun sen ya. Ne başarılı bir çocuksun sen ya. İnanmayanlar madalyasını da görsün. Adam teniste birinci oldu ya. Tenis şampiyonasında birinci oldu adam ya. Bunun içinde yıllardır tenis oynayanlar vardı. Bu turnuvaya katılanların içinde yıllardır tenis oynayanlar vardı. Gördünüz mü? Adam ne yapsa başarıyor, ne yapsa başarıyor. Doğallığı ve sahiciliğiyle çok seviliyor. Ve daha yıllarca Mert Ramazan Demir ismini duyacağız inşallah. Mert Ramazan Demir. Tebrik ederiz kendisini. Mert Ramazan Demir. Ah bir de Afra ile araları iyi olsaydı. Ah bir de Afra ile araları iyi olsaydı. Dostlar. Evet, notlarıma şöyle bir baktım. Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisiyle ilgili bir çalışma çıkardım da şarjım tükenmeden onu buradan size okumak istiyorum. Dün okuduğum bölümü tekrar edeyim. 1. bölümde neler olacak diye yaptığım araştırmalardan, incelemelerden ve bazı haber kaynaklarımdan aldığım bilgilerden
Doğan Hancıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ailesiyle bağlarını koparmış, başarılı ama içine kapanık bir cerrah. Bunu biliyoruz. Çağla Afra Saraçoğlu'nun avukat olduğunu biliyoruz. Bu yeni diziden bahsediyorum, Abi dizisinden. Genç ve idealist bir avukat olarak Doğan'ın karşısına çıkar. Bu karşılaşma bir düğün gecesinde olur. O gece yaşanan olay bir aile kavgası ya da, eee, suç ve suçlunun olduğu bir, eee, kriminal olay olacak o düğün gecesinde. Çağla'yı Doğan'ın hem profesyonel hem de özel hayatına sokar. Ve bu ilk bölümde, izleyeceğimiz ilk bölümde ekim ayında başlayacak dizi biliyorsunuz. Aralarında güven, mesafe eksenli bir çatışma yaşanacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı karakterle Afra Saraçoğlu'nun canlandıracağı karakter arasında dostlar. 2. bölümde Çağla Doğan'ın davasına, eee, yahut dava demeyelim de, eee ailesinin içindeki krizlere, evet, bu daha doğru, istemeden dâhil olur Çağla. İstemez pek aile işine karışmayı ama istemeden dâhil olur. Doğan başlangıçta Çağla'ya mesafeli yaklaşır. Ancak Çağla'nın dürüstlüğü ve, dik duruşu karşısında yumuşamaya başlar. Eee, Çağla avukat Çağla, güvenilir bir insan. Ve dürüst bir insan, çok güzel bir kadın ve çok etkili bir kadın. Bu sırada Doğan'ın ailesi, yani abisi Sinan, kardeşleri Melek ve Gülüşan, Çağla'yı tehdit olarak görebilir. Dışarıdan gelen birinin aile sırlarına yaklaşmasından hoşlanmazlar. Çağla, bu aile fertlerine karşı yalnız kalmasına rağmen inatla doğruyu savunur. Bu Doğan'ın gözünde onun değerini artırır. 3. bölümde ise bunlar, senaryodan, ipuçları arkadaşlar. Tabii birebir senaryoyu ele geçirmek imkânsız. Zaten öyle bir niyetimiz de asla yok. Asla yok. Bu bir gazeteci olarak yaptığımız, eee, temaslar, yaptığımız araştırmalar sonucunda, eee, alabildiğimiz bilgiler. Çağla'nın geçmişine dair ipuçları ortaya çıkacak 3. bölümde. Ailesinden biri Doğan'ın geçmişteki bir kararı yüzünden zarar görmüş olabilir. Bu Çağla'yı Doğan düşman mı yoksa güvenilecek bir insan mı ikilemine iter. Bölüm sonunda Doğan ve Çağla arasında ilk duygusal yakınlaşma gerçekleşir. Ama aynı anda aralarına derin bir sır girer. İşte bak, hani kızıydı, hani kızıydı, duygusal yakınlaşma diyor ya. Duygusal yakınlaşacaklar ya. Çağla'yla Doğan, yoksa öpüşecekler mi? Öpmeyin sakın ha Afra'yı. Sakın öpmeyin bakın. Buradan sizi uyarıyorum. Afra Saraçoğlu'nu, adı avukat Çağla olsun, ne olursa olsun sakın ha. Kimse öpmesin. Biraz Mert Ramazan Demirci'yiz de. Dostlar, Semra Garadaş, bunları barıştırın ne olur diyor ya. Ruhengiz Umbeyeva, Sevcan Ersoy. Eşref Rüya'ya da bakacağız arkadaşlar. Bu yaz bu kış Kral Kaybederse'yi izleyeceğiz. Eşref Rüya'yı izleyeceğiz. Uzak Şehir'i izleyeceğiz. Afra Saraçoğlu olmadan olmaz, onu izleyeceğiz. Mert Ramazan Demir dijitalde yayına verilirse onu izleyeceğiz. Afra yayına verilirse dijitaldeki onu da izleyeceğiz. Mert ulusal bir televizyona
çekim yaparsa, dizi çekerse elbette izleyeceğiz. Kerem Bürsin'i de izleyeceğiz. Başka beğendiğimiz dizi olursa, "İzleyelim Bilal abi." derseniz sizin önerilerinizi de izleriz. İzleriz yani, izleyeceğiz ve konuşacağız inşallah burada. Beğen sayısı maalesef az. Bu arada abone olmadan beni izleyen dostlar abone olurlarsa çok memnun olurum. Bugün İstanbul'dan misafirim var. O yüzden bana müsaade edin lütfen. Yarın yine aynı saatte bir araya gelelim. Olur mu dostlar? Peki, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.